birkaç tane sorum olacak benim size. Öncelikle vermiş olduğunuz vaatler AK Parti iktidar döneminin hiçbir döneminde gerçekleşmemiş olan vaatler. İnternetin gençlere bedava olmasından diğer vaatlerinize kadar bunlar daha önce AK Parti döneminde tanımlanmamıştı. Akıllara şöyle bir soru geliyor haklı olarak. Siz Başbakanlık yaptınız, Dışişleri Bakanlığı yaptınız, AK Parti'de birçok görevde bulundunuz ve en üst makama kadar da gelebilme hakkını elde ettiniz. Bu vaatleri o zaman gerçekleştirememe sebebi neydi? Önünüzde engel olan neydi diye sormak isterim. İkincisi, HDP sizin için ne anlam ifade ediyor? Yani HDP, şahsen ben kendi kanaatimi söyleyecek olursam, terörle arasına mesafe koyamamış bir parti ve bunu da söylemekten çekinmeyen bir parti. Zaten birçok ortamda da bunu söylüyor. Gelecek Partisi için HDP ne konumda? Şimdi üçüncü bir sorum da son kez. Sorular madde. Son sorum da şu. Siz hala AK Parti'nin içerisindeyken Sayın Erdoğan Atatürk hakkında ayyaş ifadeleri kullanıyordu. Ve birçok ifadelerde kullanılmıştı ve hala günümüzde de Erdoğan'ı geçtim artık imamlar dahi Atatürk'e hakaret edebilme hakkını kendilerini görüyorlar ve lanet okuyabiliyorlar. Sizin partiniz için Atatürk ne anlam ifade ediyor? Atatürk konusu. Bakın. Çok bunu da ben akademisyen, tarih biliyorum. Arkadaşlar, tarih siyahtan beyazdan ibaret değildir. Hiçbir şahısta siyah ve pür siyah pür beyaz değildir. Her tarihi şahsiyeti doğru anlayıp doğru yorumlayacaksınız. Bu Fatih Sultan Mehmet için de böyledir, Sultan Abdülhamit için de böyledir, Atatürk için de böyledir. Bütün siyasi liderler için. Atatürk'ün 3 vasfını hiç unutmayacaksınız. Bir, İstiklal Savaşı'nda istila edilmiş bir ülke, yok edilmeye çalışılmış bir ülkenin İstiklal Savaşı'na öncülük etmiş bir istiklal lideridir. 2, Cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyetin kurucu lideridir. Cumhuriyet kurulduktan sonra tek parti döneminde yanlışlar olmadı mı? Oldu. O yanlışları savunabilir miyiz? Savunamayız. O anda Atatürk ya da İsmet İnönü görevde diye o yanlışların için yapabilir misiniz? Savunamadı. Tarihi değerlendirme yaparsın. Üçüncüsü, İstiklal Savaşı'yla birlikte mazlum milletlere öncülük edildi. O istiklal orduları Afyon'dan İzmir'e yürürken onun öncesinde Hindistan'daki Müslümanlar, kadınlar ellerindeki son altınları Türkiye'ye gönderdiler. Yani Anadolu'yu savunanlar sadece Anadolu'yu savunmadı. Bütün Doğu'yu, bütün Asya'yı, bütün İslam dünyasını savundu. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili ne dediği ayrı bir konu. Diğerleri de ayrı bir konu. O inişli çıkışlı bir seyirdir. Bazen de bakıyorsunuz Doğu Perinçek gibi Kemalizmi savunuyor. Onun için yani Atatürk'ün kimin ne için savunduğunu da iyi dışarı. Mazlum milletleri harekete geçiren Atatürk'ün o İstiklal Harbi'ni düşünün. Kemalizm yaptığını iddia eden Doğu Perinçek'in Doğu Türkistan'daki Türklere yapılan zulmü alkışlamasını düşünün. Şimdi kim Kemalist? Kim Atatürk'ü anlıyor, savunuyor? Ve o da Erdoğan'la yan yana. Sakın tarihi şahsiyetleri değerlendirirken asla haksızlık yapmayın. Asla hakaret etmeyin. Asla karşı taraf gibi. Bu tarih bizim. Bu tarih hepsi bizim. Yanlışa yanlış değil. Doğru, yanlış görünen şeyleri eleştirin. Hiçbir şeyi doğmalaştırmayın. Hiçbir şey tartışmanın dışında değil. Ama burada bizim tutumumuz demin söylediğim çerçevededir. Ve o çerçevede değerlendiririz. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda Osmanlı Selçuklu'nun devamıdır. O tarihi çizgi içinde olumlu olumsuz birçok şey yaşanmıştır. Ama hepsi bize ait bir mirastır. Öyle değerlendirir. Ve bütün şahsiyetlere saygı gösteririz. Ama o ideolojiler dönemi, totaliter dönemler geçti. Kimseyi de, kim olursa olsun bu, pür böyle eleştirilemez konuma da getirmeyiz. Dönemler, tarih, objektif şekilde. Herkes de kendi kanaatini söyler.
Bunu da aramızda bir kutuplaşma meselesi asla yapmamamız lazım. Bizim geleceğimiz, geleceğe bakalım, odaklanalım, ileriye bakalım. Geçmiş kazanımları kaybetmeden ileriye bakalım. O zaman hepimiz için daha huzurlu bir ülke yaşarız. Yoksa kutuplaşmak çok kolay. Biri şöyle diyecek, biri ona karşı küfür edecek, biri ona karşı bir müddet sonra birbirine selam veremez insanlara dönüşürüz. Biz birbirimize selam vermek için, birbirimizi doğru anlamak için yaşamalı ve pratik yapmalıyız. Tabii bütün vaatleri yerine getirmek için Dışişleri Bakanı olmak yeterli değil. Dışişleri Bakanı sadece diplomasi yönetir. Başbakanlıktır vaatlerin yerine gelmesi. Çünkü bütün şeyinizde olduğu varsayılıyor en azından. 1 Kasım seçimlerini kazandıktan sonra bu vaatlerin hepsini yerine getirdim. Benim söylediklerim. Bak o zaman. Mesela biraz önce bir akademisyen arkadaşımız buradaydı. Buradaki üniversitede. Geldi teşekkür etti. Niye teşekkür etti biliyor musunuz? O zaman genç akademisyenlere, araştırma görevlilerine uzun dönem ihmal edildiği için başbakanlığa gelince hemen hepsinin maaşını yükseltti. Bazıları itiraz etti, işte yargıda olanlar, askeriye falan. Hani itiraz değil de bizi de yükseltti. Dedim ki size bakın şu tarihlerde zam yapılmış. Ama bu genç akademisyenlerin üniversitede kaliteli bir şekilde kalabilmeleri için akademisyenlerin mutlaka her şartlarını iyileştireceğim. Onlar da o zaman bu genç araştırma görevi 24-25 yaşında, 23 yaşında gençler bunlar. Ve dedim ki bunlar üniversitede öğretim üyesi olacak. Yeni gençleri yetiştirecek. Üniversiteyi cazip hale getirin. Hepsinin maaşlarında düzeltmeler yaptım. Taşeron işçiler, gençler. Onlara kadro verdim birçok yerde, genç şeylerde. Ve benden sonra devam edecek kadroları vermediler. Gençlerin bu genç girişim projesi başlatıldı. Genç çiftçi projesi de başladı. Benden sonra durduruldu. Zaten 5-6 aydır o. Ondan önce seçimlerle uğraşıyoruz. Vaatleri o zaman verdim. Hemen hemen bütün vaatleri hayata geçirdim. Asgari ücrete %30 zam yapacağız dedim. %30 zam yaptım 1 Ocak'ta. 1 Ocak 2016'da. Dolayısıyla devam etseydim bunların hepsi gerçekleşecekti. Umut. Çok net. 100 vaatte bulunun geçin şeye, bakın 1 Kasım seçimden önce 100'ünü de yaptım 3 ay için. 3 ay içinde yaptım. Sonra reformlara girmiştim. Reformları yapacak gençlik, siyasi ahlak reformu vesaire. Engelleme başladı. Bunların bir kısmı Cumhurbaşkanı imzasıyla devreye gireceği için tam yetkili değilsin hiçbir zaman. Zaten eski sistemin bozukluğu oradaydı. Sorumluluk benim başbakan üzerinde, yetki Cumhurbaşkanı'nda. Onun için çıkaramadım o yasaları. Bu HDP konusu. Ben özgürlükçü bir insanım. Aynı zamanda Türkiye'nin birliğini savunan bir insanım. Türkiye'de siyasi partiler çok kapatıldılar. Hiçbir zaman kapatılan siyasi parti popülaritesini kaybetmedi. Bak, Milli Selamet Partisi kapatıldı. Milli Nizam Partisi, arkasından Milli Selamet Partisi kuruldu, daha yüksek popülarite. Ondan sonra Refah Partisi, o kapatıldı, Refah Partisi kuruldu, daha yüksek popülarite. O kapatıldı, Fazilet kuruldu, daha yüksek. O kapatıldı, AK Parti yani kurulma sürecine girdik mi? Milliyetçi Hareket Partisi de öyle. Şimdi Bahçeli kapatalım diyor partileri. Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül'de kapatıldı, arkasından Milliyetçi Çalışma Partisi kuruldu. HDP'de ekolünden gelen bütün alfabe yazıldı. DEP, HDP, BDP, DPP, DDT, her türlü şey. Peki bir değişiklik oldu mu? Şunu düşüneceksiniz gençler. Yasaklarla bir yere varılmaz. Siz yasakçı bir zihinle yaklaşmayın hiçbir yere. Terörle mücadele mi? En çetin mücadeleyi ben verdim. Biliyorsunuz. Bugün sizin yani tabii orada değildiniz. Şehit Derneği'ni ziyaret ettim. 2015 aralığında Yüksekova'da bir şehidimiz var. Ben başbakanım. Şehit babası dedi ki 2015'te siz Kurban Bayramı'nda Yüksekova'ya geldiğinizde Eylül ayında benim oğlum, şehit düşen oğlum oradaymış. Sizi
karşılayamadığı için orada sırada nöbette o yokmuş. Çok üzülmüştü, yazmıştı. Başbakanımız geldi ama karşılayamadım diye birkaç ay sonra şehit oldu. Gecemi gündüzümü orada alanda terörle mücadeleyle geçirdi. Ama şunu hiçbir zaman söylemedim. HDP kapatılsın ya da kayyum atansın demedim. Niye biliyor musun? Demokrasiye inancı bozmayacaksınız. Terörle mücadele edeceksiniz. Ama insanlar oy verdiklerinde o oya mücadele de edeceksiniz o siyasi partiyle. Yani HDP olur, başka bir parti olur. Nihayet. Ama insanların demokrasi inancı sarsılmaması lazım. Birisi teröre bulaşırsa veya teröre açıkça yardım ederse kişisel olarak onu cezalandıracaksın. Ama partileri cezalandırmaya başladığında başka bir gün birisi gelir, 28 Şubat'ta olduğu gibi der ki şu parti Cumhuriyete aykırı davranan onu kapatır. Başka biri gelir şu parti otoriter bir sol parti onu kapatır. Başka biri gelir şu parti tek parti dönemini istiyor ta 1930'da onu kapatır. Sonu yok bunun. Bir siyasetinin çözümü özgürlüktedir. Gençlik özgürlük isteyecek. Birisi de gelecek diyecek ki şunları yasakla. Şunlara savaş et. Bak böyle kışkırtanlar çıkacak. Bizim gençliğimiz öyle heba edildi. Sağcılar solcuları vatan haini gördü. Bırak kapatmayı öldürmeye yeltendi. Sağcılar solcuları gördü. Sonunda gençleri kaybettik. Şöyle düşün. Bu demokrasi alanı kapandığında terör propagandasına maruz kalan gençler demokrasiye inanmadıkları zaman bir yol bulamayacaklarını düşündüğünde teröre doğru gider. Partilerin kapatılmasından en çok teröristler memnun olur. Herhangi bir partiyle kastetmiyorum tek başına. Dolayısıyla HDP ile ben alanda, doğuda siyasi olarak kıran kırana demokratik mücadele vereceğim. Geçmişte de verdim. Şimdi ve diğer partilerle de. Ama barışçıl bir yöntemle. Ama onların yanlışlığını göstererek, onların tabanına da anlatarak, başka partiler içinde bu siyasi rekabet. Ama parti kapatmak çözüm değil gençler. Üniversite kapatmak çözüm değil. Bahçeli'nin aklına esti, Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım. Teröre işbirliği bitmez ki kapatmayla. Ya Anayasa Mahkemesi'ni kapatmaya kalktığın zaman bak bir parti kapatmadan nereye gidiyorsun? Sonu olmaz mı? Siz kapatmayın. İnsanların gönlünü açın. Başkan Hacı Bektaş Veli diyor ki sofranı, kapını, gönlünü herkes açık. Böyle değiştireceğiz bu ülkenin kaderini. Gençleri böyle kurtaracağız. Doğu'nun gençlerini de, Batı'nın gençlerini de birbirine düşman etmeyeceğiz. Ama birisi bu vatana kastederse işte mücadele ettiğimiz terör anlamında, hangi terör? İŞİD terörü, DHKPC ya da PKK. Ona karşı en kararlı mücadeleyi yapacağız.